Flamenco çok iyiydi. Bence inanılmazdı. Buraya mı taşın? Sert mi yani? Mıncıkladık hepsini ama. Nasıl bir yer burası ya? Karşımda ups. Buzlu su olsun ya. Sakın buradan almayın. Barcelona'ya gelmeyelim diyor. Çünkü L1, L2, L3, L5, L6. Akşam ne var? ne var? Mojito, sangria. Hola. Neredeyiz? İspanya, Barcelona'dayız. Hayatımda en fazla çok uzun süredir gelmek istediğim yerdi burası. Bugüne kısmet oldu. Havalimanının çıkışında aerobuslara bindik. İsmi aerobus bu arada. Girmeden dışındaki otomattan bilet alabiliyorsunuz. Otobüsten cash de alabiliyorsun. Apple Pay, GPay, kredi kartı, NFC her Aynen. şekilde alabiliyorsunuz. Bu arada daha ucuzmuş gidip orada almak. Ben Get Your Guide uygulamasına baktığımda 9 euro falan diyordu. Orada 7,5 euro falan gibi şeydi. Otomattan almanız Aynen. daha temiz. Birkaç yerde duruyor, 4-5 yerde duruyor. En son Katalunya merkeze geldi. Rahat geldik ama değil mi? Bayağı rahat geldi. Havalimanından indik. Valizi aldık. Valiz de hemen geldi. Otobüs de hemen kapının önünde bindik. Kalabalık da değildi. Kendimizi merkezde bulduk. Biz şu an Aix-en-Provence bölgesinde otelimizi tuttuk. Tam şehrin ortasında bir yer. Sagrada Familia'da öyle 20-25 dakika yürüme mesafesi. Gotik merkeze de 20-25 dakika yürüme mesafesi. Akşam ne var biliyor musun? Ne var? Ne oldu hakkında hiç fikrim yok değil mi? Yok. Akşam flamenko gösterisine bilet aldım. Ona gideceğiz. O yüzden ona biraz yetişmemiz lazım. Saat şu an 7-8.30'da gösteri Bu başlıyor. akşam mıydı? Evet bu akşam. O yüzden hadi otele gidelim. Hadi bakalım. Dur. Bekle ya. Tamam aç. Evet arkadaşlar. Barcelona'daki kalacağımız otele geldik. Otelimiz bu şekilde. Yatağımız. Penceremiz. Manzaraya bakalım. Oo, balkonda varmış. Sizinle birlikte keşfediyoruz biz de. Ya. Kaldır yokunu tam kaldır. Aha. Kaldır yukarı kaldır. Hah, şimdi aç. Dur, camı patlatacaksın. Buse onu aça dursun. Şöyle gardırobumuz var. Açık. Minik bir kasamız var. Çok da mücevherimiz var ya. Evet. Tuvalet, duş ve lavabomuz bu şekilde. Temiz. Küçük. Buse hala uğraşıyor ama açamadı bir türlü. Abi nasıl olabilir ki? Bir tane çekme yeri var zaten. Dur sana yardım edeyim. Açamadın mı hala Buse? Buldum ya bak. Buldun mu? Kaldığımız otelin hemen dibindeymiş metro. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü birçok yere metro veya otobüsle gidebiliriz. Arkadaşlar İspanya'da otobüs biletleri biraz pahalı. 2,75 euro. Biz de sürekli metro otobüse bineceğimiz için her defasında bilet almayalım dedik. 10 hak bana 10 hak Buse olacak şekilde 2 ayrı bilet aldık. Totalde 25 euro tuttu.
Metro istasyonunda otomatlardan alabiliyorsunuz bunu. Metro istasyonu gerçekten geniş. Gideceğiniz hat L1, L2, L3, L5, L6 L4, L5, L5, S1. şeklinde değişiyor. Biz başlangıçta yanlış bindik. L5'e bindik. L3'e binecektik. Birer tane hakkımız gitti öyle. Sonrasında L3'ü bulduk. L3'e doğru geldik. Kartımızı bastık ama geçiş yapamadık turnikeden. Bastıktan yaklaşık bir 5 dakika içerisinde tekrar basmıyor. Güvenliği çağırdık. Bizim yerimize sağ olsun kart bastı, biz de geçtik. Yani hakkımız yanmamış oldu. Dos Tarantos'a flamenco gösterisine geldik. Bence bayağı etkileyiciydi. Yaklaşık yarım saat falan sürdü. Flamenco çok iyiydi. Flamenco. Sezer ilk başta işte oturduk falan. Böyle şey modundaydı ya, burası ne? Niye geldik? Falan filan. Sonra show bir başladı. Böyle diyor wow çığlıklar Sezer. Aşırı güzel ve etkileyiciydi bence. Çok hızlı böyle şipşak kaç gösteri oldu. Böyle 3 dans gösterisi. Kesinlikle İspanya'ya geliyorsanız özellikle Barcelona'ya flamenco gösterisini izlemeden dönmeyin. Çıkışta hemen yanında Tapa Tapa diye bir mekan var. Bu tapas. Bu meydan güzel ama burada bir sürü yani nasıl bir yer burası ya? Çok- Arada gösteriler oluyor meydanda. Masaların kenarlarına geliyorlar, kokluyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Farklı farklı restoranlar da var burada. Biz işte tapas yemek için buraya oturduk. Tapas da bu İspanyolların mezeleri gibi bir şey aslında. Ufak ufak böyle seçtiğim bir sürü mezeyi getiriyorlar. İçecek yanına atıştırmalık gibi. Kalamar söyledik, patates söyledik. Patates söyledik. Ekmek gibi bir şey söyledik böyle. Domates soslu bir ekmek, kızarmış değişik bir ekmek söyledik. Sosları muhteşem. Eğer ki sos seviyorsanız mutlaka sos almadan dönmeyin. Sosları muazzam. Muhteşem. Atmosferi bayağı güzel zaten. Böyle bütün sokakları gerçekten düzenleyen ve yani büyüleyici. 3-4 gün daha buradayız. 3 tam günümüz var. Son günü denize yani plaja ayırdım. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Daha ilk günden ben burada yaşarım havası var. Gerçekten etraf mükemmel, yollar mükemmel. Yani her şey böyle çok güzel gözüküyor. Göze çok hitap ediyor bence. Baksana şu sokağa ya. Bir de bütün sokaklar böyle. Şimdi de bir tane kokteyl bara gidiyoruz. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımız burayı aşırı övdü. Özellikle tuvaletlerini övdüler. Böyle tuvalette bar konsepti falan varmış. İnşallah rezervasyonumuz yok. İçeri girebiliriz. Şimdi bakalım deneyelim. Evet, Boca Chica'dan çıktık. Çünkü sadece bir tane kokteyl içebildik. 2 tane kokteyle 44 euro verdik. Ama tadı bence inanılmazdı. Ben böyle cinli, çilekli bir şey söylemiştim. Sezer de viskili bir kokteyl söyledi. Çok lezzetliydi gerçekten. Tadı Çok inanılmazdı başarılı. gerçekten. Hayatıma girdiğim en garip tuvalet. Değişik bir atmosfer karşılıyor seni. Kulüp ortamı gibi. Aşağıda parfüm falan satmaya çalışıyorlar. Ve enteresan, çok güzel bir tuvaleti var sanırım. Gecenin ilerleyen saatleri millet tuvaletten falan çıkmıyormuş. Hani böyle kulüp ortamı gibi gerçekten. Bence denenebilir ama Mekan güzel. Gelip böyle gerçekten para bayılmak istiyorsanız, bir kokteyle böyle 25 dolar vermek istiyorsanız buyurun gelin.
Aynen, mekan. Değer mi? bizden Değer. geçti. Gerçekten çok lezzetli kokteyli var. Çok lezzetliydi. Ortam da muazzam. İçtiğim en iyi kokteyl falan Çok olabilir iyi. bu arada. Ortam da çok iyi. Muhteşem. Çok da güzel böyle ortamımız var. Çok güzel dizayn etmişler. Yani içeridekileri de çok tahammül edebilir misiniz bilmiyorum yani. Evet, biraz Şımarık tipler. Şımarık dediği bayağı bildiğin Şımarık tipler abi. Hayır, yani. kodamanların olduğu bir yer. Ya, şımarıklar hepsi işte yani. Önüne geldik. Gidip biraz uyuyacağız. Yarına enerji toplayacağız. Tabii Yarın evet. Yarın bütün gün ne yapacağız hazır? yemek yiyeceğiz. Başka? Nereye gideceğiz biliyor musun? İçeceğiz. Sadece yemek yiyip içeceğimizi biliyorum yani. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ben söyleyeceğim ya. İki kokteyle 50 dolar verdikten sonra biz. İkimiz de farklı bira mı almışız? Ya ben bu birayı almıştım, sen gitmişsin bunu almışsın. Sen onu aldın ben bunu Hayır, aldım. ben bunu aldım Evet. eminim. Bakayım sana. Hangisi daha güzel? Kendimi burada yaşarken hayal edebiliyorum yani. Aşkım buraya mı taşınsam? Lütfen. Şurada şu keyfi yapmak gerçekten şurada kokteyl içmekten daha hoşuma gitti. Evet. Bak ondan bahsediyorum sana işte. Herkese günaydın. Şimdi otelin bahçesindeyiz. Bu arada dün gece girmiştik zaten. Sabah işte yazdılar aşağı gelin check-in'inizi yapalım vesaire. Neyse bizden geç girdiğimiz için ekstra 25 euro ücret aldılar. İşte late check-in ücretiymiş. İşte haber vermemişiz geç geleceğimizi vesaire gibi bir şey. Neyse biraz olaylı başladık. Resepsiyon kısmında şöyle bir şey varmış. İşte bedava kek, kahve, işte şarap veriyorlarmış öğleden sonra. Onları artık değerlendirip acısını çıkaracağız. Barcelona'yı gezerken mutlaka etrafta değişik yapılı evler göreceksinizdir. Araştırmaya başladığınızda Gaudi'yi çok duyacaksınız. Gaudi aslında Barcelona yapan bir mimar. Etraftaki evler yani yapılar ona ait veya ondan esinlenmiş olan sanatçılara ait. Ve arkamdaki de Casa Comalat. Casa Comalat da Gaudi'nin eseri değil ama Gaudi'den esinlenmiş, adını unuttuğum bir mimarın eseri. Arkamdaki bina ise Casa de les Puigses. Bu da iğneli ev anlamına geliyor. Çatıları sayesinde bu ismi almış. İçeride genel olarak işte sergiler, kültürel etkinlikler vesaire oluyormuş. Hafta sonları kapalıymış ama aklınızda bulunsun içeriği gezmek isterseniz. Evet, Casa Mile'ye geldik. Gaudi'nin en çok bilinen eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda halk arasında La Pedrera diye de biliniyor. Taş ocağına benzediği için, dış cephesi böyle taşlı gibi olduğu için taş ocağı anlamına gelen La Pedrera ismini almış. İçeride müze var ama biletli, online biletlerinizi alabilirsiniz veya sanırım kapıda da satış var ama biraz sıra var. Beklemeniz gerekebilir. Evet, Casa Batlló'ya geldik. Gaudi'nin yine en popüler eserlerinden bir tanesi. Dışarısındaki yapılar biraz ejderhaya benzediği için ejderha sırtı olarak da biliniyormuş. Yine içeri girişler biletli. Biletinizi alabilirsiniz ama bence online alın sıra beklememek için. Ve yanında Casa Amatller var. Bu Gaudi'nin değil ama Josep Pugin mi? Öyle birinin eseri. Bu şey sanırım Gaudi'den sonra gelen ikinci adam. İlk başta baktığımız ev de ona aitti. Sadece tek talihsiz yanı Casa Batlló'nun yanında olması. Çünkü insanlar genelde ona bakmadan Casa Batlló'ya bakıp geçip gidiyorlar. Şimdi ona da bakalım. Bu arada Sametler bir çikolatacı dükkanı sahibi için yapılmış. O yüzden çıkışında çikolatacı dükkanı da var. Sanırım içeriye yine buraya da biletin girişi var. Gezinin sonunda çikolata dükkanına uğrayıp öyle çıkıyorsunuz.
kadınlar için cennet gibi. Arkamdaki cadde Leram'la buranın İstiklal Caddesi gibi aslında. Burada gezerken çantalarınıza biraz dikkatli olun. Çünkü yan kesicilikler olabiliyormuş. Mercat Bocaira'ya geldik. Buranın genel bir marketi gibi. İçeriği gezeceğiz. İçeride değişik değişik standlar varmış. Un quesadilla, por favor. Spinach. Y dos agua. Ben ıspanaklı quesadilla aldım. 6 euro. Sezer de tavuk ve patatesli bir şeyler aldı. O da 8 euro. Ramazan aşağı doğru inerken arkamdaki eve de denk geleceksiniz. İsmi Casa Burna Quadros. Eskiden şemsiye dükkanı olarak kullanılıyormuş fakat şu an içerisi banka. Arkamdaki tiyatro salonu içerisi aslında muazzam ama herhangi bir etkinliğe biletimiz olmadan girebiliyor muyuz emin değilim. Bir bakacağız ama etkinlik listesini takip edip içeride bir opera vesaire işte tiyatro izleyebilirsiniz. Surprise Box'a geldik. Burada içeride Amazon'da kalmış olan paketli bir sürü aslında kargo var. İçinde ne olduğunu göremiyorsun. Dışına, kutusuna veya ağırlığına bakarak seçiyorsun. Random bir para ödüyorsun. İçinden ne çıkarsa bahtına. Seçtiğin paketleri gelip burada tartıyorsun. Ağırlığına göre sana fiyatı çıkıyor. Bu mesela 11 euroymuş. Bunun içerisinde kıyafet gibi bir şey var. Bu arada bütün ürünleri falan elledim. Hiç öyle kıyafet dışında işte ne bileyim gözlük kutusu falan gibi bir şey elime gelmedi. Daha ağır ürünler de var ama onların fiyatı biraz pahalı olabilir. O yüzden en hafif ürünü seçmek mantıklı. Ya şu ikisi arasında kaldık aslında. İkisinde de kıyafet var belli. Bilmiyorum. A mı B mi? Bu mu diyorsun? Bu 1 euro daha pahalı. Okey. Bak son kez daha elliyorum. Bunun içerisinde sert bir şey daha var bu arada. Böyle şey de olabilir hani. Anlayamıyorum. Böyle nasıl desem hasır bir şey varmış gibi. Bunun içerisinde aman bunu alalım hadi ya. Şansımıza ne çıkarsa. Buse bunu seçti. 11 euro kadar tuttu. Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. Bakalım. Elbise mi var içinden? Merak ediyor musun? Bak çıkartıyorum. Güzel bir şey. Dünyanın en çirkin tişört. Buse bence gelin 5 dolara falan satalım adamı. Tişört değil bu ya. Yağmur. Hayırlı olsun Buse. Of ya. Artık işe giderken giyersin bunu. Acaba şeyde diğer kızlar. O ele gelen kısım burasıydı herhalde. Değil miydi? Acaba diğerinde ne vardı? Ya bu bildiğin kumar ya. Kim taşıyacak şimdi bunu?
Ben mi? Hanginizin tarzıysa, kim istiyorsa ona hediye edebiliriz. Instagram'dan veya YouTube üzerinden bize ulaşırsanız tarzı olan birine bunu hediye olarak kargolatalım. Arkadaşlar kumara doymadık. Bir tur daha girdik mağazaya. Şimdi bir şeyler daha seçip alacağız. Ama bu sefer ben seçeceğim. Mıncıkladık hepsini ama anlamadık ne var. Bakalım. Bakın. Böyle ayakkabı. Ha. Yuvarlak böyle top gibi bir şey. Plastik, sert. Hiç bizlik değil. Seçiyoruz Funda, bak istiyorsun diye geri geldik mağazaya. Dayanamadık. 2 paket daha aldık. Bu sefer birini Buse, birini ben seçtim. Muhtemelen benimkinin içerisinde kolye veya bileklik tarzı bir şey var. Bu şey yani 90 cent, 1 euro civarı bir şeydi. Buse de bir şey seçiyor. Üçlü kutu, 3 tane kutu var içerisinde. Tabii ilk önce kendimkini açacağım. İçinden şöyle bir şey çıktı. Her yeri dolu, biraz dikkatli açmalıyım onu. Muhtemelen kolye veya... Evet. Oha, bir sürü charm çıktı yalnız. Şimdi Buse'nin kutusuna geldik, seçtiği kutuya. Tahmin ettiğimiz gibi 1, 2 ve 3 tane kutumuz çıktı. Ama ne var bunun içerisinde? İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Tuzluk muzluk çıkmasın. Tuzluk mu? Yedim. O ne ya? Acaba uygun fiyata geri verebiliyor muyuz içeriye? Böyle bir mekana geldik. Aperolü çok ucuzdu. Geçerken fark ettik. 5 euroymuş. O yüzden gelip bir tane aperol içelim dedik. Evet, Barcelona Katedrali'ne doğru gidiyoruz. İçine girmek istiyorsanız biletinizi almayı unutmayın. Casalolea diye bir yere geldik. Burası aslında ufak ama çok tatlı bir yer. Meşhurmuş da yerel halk arasında. Ne söyledik? Beyaz sangria söyledik. Sangria zaten buranın popüler içeceği ama popüler olan aslında kırmızı olanı. Kırmızı olanı da başka bir yerde deneyeceğiz. Bir daha çok karnımızı aç değiliz. O yüzden atıştırmalık böyle minik şeyler söyledik. Bir tanesi hardallı roast beef. Biri guacamole ve mantar. Diğeri de bir peynir ve domates kurusu gibi bir şey ekmek üzerine. Şimdi bunları deneyeceğiz bakalım. Bence söylediğimiz şeyler bayağı lezzetliydi. Guacamole üzerine mantar vardı. O efsaneviydi gerçekten. Farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Daha büyük paylaşımlı paslar vesaire de vardı. Şimdi de crema catalana'yı söyledik. Bu da buranın meşhur tatlılarından bir tanesi. Krem brûlée benziyor biraz üst tarafından. Bu ne? Böyle bir kirazımız var, sarımsağımız. Bu sert karamelli.
Oo, kremalı. Tadı biraz tarçınlı muhallebeye benziyor. Güzel bu arada. Hani ben severim böyle şeyleri. Yani böyle bir tatlı değil. Oha, hayatımda yediğim en iyi tatlı değil. Ama gayet güzel, akıyor. Hafif bir tatlı. Şimdi yemek sonrasında yenebilir gayet. Ben beğendim. Sen de bir tadına bak. Kesinlikle from scratch. Arkamdaki Arc de Triomphe 1888 yılında Dünya Fuarı için inşa edilmiş. Şimdi Ciutadella Parkı'na gidiyoruz. Buranın Central Parkı gibi bir yer. Tam merkezde, içinde hayvanat bahçesi de varmış zaten. Bakalım bir etrafı gezeceğiz. Belki çimlerde otururuz. Belki hayvanat bahçesine gireriz. Şu an bilmiyorum ne yapacağımızı. Gidiyoruz ama. Şimdi Paradiso'ya geldik. Buranın en ünlü gizli kokteyl barlarından bir tanesi. Saat 5'te açılıyor ve biz tam 5'te buradaydık. Ama önümüzde ufak bir sıra var. Umarım kapıyı açtıktan sonra hemen hızlı ilerleyecek diye düşünüyorum. Normal daha geç saatlerde rezervasyonunuz vesaire yoksa buraya girmek zor olabiliyormuş. Evet, içeri girdik. Neden anlamadım ama içeriye her 5 dakikada bir falan alıyorlar. Halbuki içeride çokça masa var. Sanırım kapıda sıra oluşsun istiyorlar. Geldiğimizde birer bardak su ikram ettiler. Bir de şöyle bir shot ikram ettiler ama içinde alkol yokmuş. Tadı güzel ama böyle meyveli su gibi. Meyve suyu gibi. Evet, içkilerimiz geldi. Benimkinin tepesinde dondurma varmış. O yüzden kaşıkla beraber getirdi. Önce dondurması, buzun üzerine duruyor dondurma, beyin şeklinde. Önce kaşıkla şu dondurmasını yiyip sonra içeceğim. İki de şöyle bir şey ki biraz canım içerisinde. Yarısını içtikten sonra da şurada bir şey var. Şeffaf. Jelibon gibi bir şey. Jelibon gibi. Yarısını içtikten sonra bunu yemeni söyledim. Şimdi bakıyorum dondurma tadına. Direkt dondurma gibi değil. Sanırım Birdland'den yapılmış biraz daha akışkan. Tam dondurma gibi değil ama böyle soğuk kıvamlı bir şey. Bayağı tatlı, güzel. Nasıl da? Çok acı. Bak da ne? Çok mu? Hayır, çok acı. Bisk acı. Evet ama güzel. Yok gayet güzel, ben çok beğendim de. İçinden alkol çıkabiliyor mu? Ferdat. Isır mıyım ben? Sıvısı. Ağzını patlatıyor. Bir anda patladım. Ne varmış içinde? Hindistan cevizi suyu. Ben şimdi tadına bakacağım benim. Bu bayağı ne çok tatlı. Evet. Hayır. Kızıl meyveyle yapılan vodkalı içecek Şimdi tadı böyle güzel. yaban mersini, böğürtlen ve ahududu karışımı bir şey değil mi? Yani çok güzel. Şimdi tadına bakar mısın? Acı diyorum sandım. Sen bak tadına da. Benim hoşuma gitti. Ama Acı. altısında elli kek var galiba. Bu Alt kısım buz. Ne tutuyor bunu?
Nasıl? Baş böyle gibi geliyor ama çoğuna çok güzel yapıyor ağzı. Ama rahat içemiyorsun gibi değil mi? Evet biraz daha rahatsız. Geri koymam peki. Şimdi Paradiso'dan çıktık. 40 euro hesap ödedik. Bence kokteyli güzeldi. Çok lezzetliydi. Yani bayağı lezzetliydi ama benim dün gittiğim mekandaki kokteylin tadı bambaşkaydı gerçekten. Çünkü Bu da- orada farklı söyledik. Tam farklı söyledik de yani güzellik anlamında değerlendirmek istersen o da böyle meyveli bir kokteyldi sonuçta. Okey. Şimdi bir tane daha gizli bar konseptli bir yer daha varmış. Oraya gidiyoruz. Her yerde bir kokteyl temalı yolculuğumuz. Yine bir tane gizli kokteyl bara geldik ama bu seferki gerçekten gizli. Bilmezsem önünden geçerken hani market diye ilerlerim. Farklı bir mekana geldik. Yani burası çok daha gizli. Önünden geçsem aslanım. Evet, önünden geçsen direkt market algılarsın. Burası saat 6'da açılıyor, diğeri saat 5'te açılıyordu. Saat 5'te açılmasına rağmen önde kuyruklar var. Fakat buradan önde kuyruk yoktu. Bizi yine de bak, yine içerisi mekan nispeten diğerine göre de boş. Daha yeni açıldığı için muhtemelen. Fakat bizi yine 2 dakika falan kapıda beklettiler. Niye bekletiyorlar anlamadım. Abi burası Paradiso'ya göre biraz daha uygun sanırım kokteylin fiyatları. 13-14 euro bandında. Diğer tarafta ise 20 euro bandındaydı bütün kokteyller. Mekan hoş, tatlı. Bara oturduk ve en sevdiğim şey bara oturmak böyle mekanlarda zaten. Ben de seviyorum ya var oturmayı. Bence şu an muazzam. Şimdi kokteyli deniyorum. Ucunda Sezer'in önceki mekanda denediği bu tarz bir şey var. Sanırım içinde sıvı var bunda. Ya, alkollü mü alkolsüz mü anlayamadım. Biraz daha alkollü sert bir içki. Ama bence güzel yani. Ben bütün bu pembe meyveli her şeyi çok sevdiğim için benim için okey. Viski, tekila, artık bira, cin, ne var başka? Aperol. Ne varsa basmışlar içine. Sert mi yani? Ben beğenmezmişim gibi bunun tadını. Aradaki. Suratın ifadesi var. Ay kokusu bile o kadar ağır ki. Hiç böyle bir şey sevmem ben. Ben çok hoşuma gitti. Aşırı böyle viski olduğu çok belli içinde. Böyle minik bir yudum alacağım. Sert demiş mi? Benim için yandı şu an şurası. Ben içiyorum ya bırak. Pipetini keserim ha. Hep aynısını yapıyorsun ya. Şey güzelmiş. Fresh. Şey olarak, freshlik olarak güzel. Mariposa Negra diye başka bir kokteyl bara geldi içinde. Bir de buradaki kokteylleri deneyeceğiz. Buranın gizli bir girişi yoktu ama yine de bence sempatik. Burada ikinci kokteyllerimizi içtik. Gerçekten hepsi muhteşem. Sezer aynısından ikinci defa söyledi. Ben bu sefer farklı bir şey söyledim. Yani gerçekten tatlıları muhteşem ve fiyatları da nispeten diğerlerine göre daha uygun.
Barcelona'ya geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Eğer ki viski kokteylini seviyorsanız gerçekten muhteşem. Ben hiç sevmem normalde ama tadı gerçekten muhteşem. Çok lezzetli. Bayıldım yani. Ki ben ikincisini söyledim. Ben ilkine bir kırmızı meyvelerden gittim. İkincisine de bu sefer Kremalı bir şey bu. aynen böyle kremalı, limonlu, kremalı. Paso Negra'da siyah kelebek demek bu arada. İspanyolca bilgilerim. Ve bardakları çok enteresan. Değişik bardaklarda getiriyorlar. Üstelik bardağı satın alıp da gidebiliyorsun. Seninki sanırım bu bardak alkolle beraber 25 euroya satıyorlar. Alkol ne kadar? 12 falan işte 12 öyle bir şey. Allah aşkım. Ya bu arkadaş Ne oldu? gitti Ne oldu? kendine döner söyledi ya. Evet. Bu Almanya'daki meşhur Mustafa Gemüse'den döner yiyor. Gelmişsin Barcelona'ya döner mi yiyorsun? Şu an Tadına karnımı nasıl doyurmakla peki? meşgulüm. Ben bunu Almanya'da yemek için 2,5 saat sıra beklemiştim. 10 dakikada geldim. Bak bu tulum peyniri falan koyuyorlar. Bu şey gibi. Normalde orada ekmek arasına bu sosların hepsini atıp yapıyorlar. Tulumu da üzerine atıp böyle ya dürüm yapıyorlar ya da pide arası falan yapıyorlar. Sana açık porsiyon. Lezzetli. Ben de kendime karidesli makarna söyledim. Harbi soslanır. İçinden çıkıyor. Ay kurbağa gibisin karşımda. Up. Kamera görünce geçti galiba. Aşırı acıktığımız için yemekle başladık direkt. Dünkü geldiğimiz meydana geldik aslında. O Los Tarantos'un olduğu meydan. İsmi de Piazza Real. Burada Ciao diye bir mekana geldik. İtalyan restoranıymış. O tarafa bakan yerinde rezervasyonluymuş yapmasalar. Bizi La Rambla sokağında yer alan kısma yani arka bahçesine götürdü. Yani aslında hiç o tarafta oturmamış olsam o tarafta oturmayı tercih ederdim. Belki başka restoran bakardım ama aşırı açtık. O yüzden buraya da gelmeyi okeyledik. Meydan da güzel bu arada. Buradan yürürken hani fark etmiştik burada sağlı sollu bir sürü mekan var. Fakat buranın olayı hem kendi menülerinden veriyorlar hem de arkamda şurada Mustafa Gemüse var. Bu işte Almanya'daki meşhur dönerci. Karides makarna söylemiştim. Tadı fena değildi, güzeldi. Normal paella yemeyi düşünüyorduk aslında ama bu sahil tarafına çok güzel bir restoran, paellacı varmış. Ona sahile gittiğimiz gün gidip orada denemeyi planlıyoruz. Buradan da otele geçip biraz otelin bahçesine Şarap falan içeceğiz. takılıp buradan da otele geçip otelin bahçesine Şarap biraz... içeceğiz. Aynen şarap içeceğiz. Aşkım üşüdüysen şunu yiyebilirsin. Bir işe yarasın en azından. Bu arada metroya binerken mutlaka ne tarafa doğru gideceğinize iyi bakın. Çünkü yolun iki tarafında da metro var ve ikisi ters yönlere gidiyor. Aşağıda bir kere kart okuttuktan sonra iki yön arasında geçiş yok. O yüzden nereye bastığınıza dikkat edin. Arkadaşlar bu arada cuma günü saat gece 2'ye kadar, cumartesi günü pazar gecesine kadar, hafta içi ise normal saat gece 12'ye kadar metro hatları açık. Bilginiz olsun. Herkese günaydın. Bugün La Sagrada Familia'nın içinde açıyoruz videoyu. Sabah koştur koştur buraya geldik. 10.30'da biletimiz vardı. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Bileti kendi sitesinden aldım. Sonra da kendi uygulamasını indirdim. Kendi uygulamasının içerisinde bileti tanımlayınca audio guide da indirebiliyorsun. İçeriği gezerken böyle iki tane şey var, seçenek var. Ya hızlı 25 dakikalık tur ya da 45 dakikalık tur. Ona göre sana anlatıyor. Kulaklıklarınızı getirmeyi unutmayın.
Audio Guide'dan dinlediğim bilgilere göre bu alana forest deniyormuş, yani orman aslında. İşte Gaudi burada orman temasını baz almış. Bu yukarıdaki sütunlar aslında sanki yapraklar gibiymiş ve işte o dalları yukarı uzanıyormuş. Hem işlevsel hem de estetik olması açısından çok iyiymiş çünkü çatıyı bunlar tutuyormuş. Ekstra dışarıdan bir kuvvet uygulamak gerekmiyormuş. Sağda ve solda mozaikler var camların üzerinde. Bu taraf biraz daha mavi tonlarında, bu taraf ise biraz daha sıcak tonlarda. Bunlar da ışığı içeri alması için tasarlanmış, sabah ve akşam temalı. Yaklaşık bir saattir buradayız. O kadar güzel ki yani bir saat sonrasında bile baktığın detaylar haricinde yeni detaylar görüyorsun. Yukarıda 4 tane sembol var. Bunlar dikkatimi çekti. Ortasında da İsa'nın heykeli var. Çarmıha gerilmiş şekilde. Şimdi bunları biraz araştırdım. Yukarıdaki 4 tane sembol İsa'nın ruhsal tarafını temsil ediyormuş. Aslan, kartal, boğa ve insan melek sembolleri. İsa heykelinin sağ tarafında Meryem Ana'nın heykeli. Sol tarafında Saint Joseph, dünyevi babası, yani Meryem Ana'nın nişanlısı olarak tabir ediliyor. İsa heykelinin tam da karşısında bir heykel var ama bunu ben tasvir ettim, herhalde Azrail. Sagrada Familia gezimizin sonuna geldik. Yaklaşık 2 saattir içerideyiz. Ben bu kadar uzun kalacağımızı aslında tahmin etmezdim. Ama içerisinde böyle değişik bir atmosferi var. Evet, etrafa baktıkça yeni şeyler keşfediyorsunuz. Aynen, bu şey özellikle cam mozaikleri aşırı güzel ve insanı büyülüyor. İçerisi böyle rengarenk gözüküyor. 1882'de başlamış ve seneye, yani 2026'da aslında bitmesi planlanıyor. Biz de bitmeden bir sene önce görmüş olduk. Başta kiliseye giriyorsunuz, etrafı geziyorsunuz. Daha sonra böyle çıkış alanının aşağısında müze kısmı var. Biz tam çıkıyorduk, baktık, dedik ki burası ne, yani bir girelim. Müze turu yapabilirsiniz. 2 tane böyle görsel efektli yer var. Üç boyutlu, görsel efektli, ışıklı, Aynen. anlatımlı güzel bir sahne hazırlamışlar. Böyle çok böyle wow değil, tarihsel gelişimini anlatan kağıtlar asılıydı. Yani böyle çok etkileyici bir müze değil tabii ki ama gelmişken aşağıya hızlı gezmekte fayda var bence. Şeyi söyleyebilirim, içeride asla güzel fotoğraf çekilmiyor. Her şey o kadar yüksek ki böyle onu alacağım derken bir saçma çıkıyorsun, şey oluyor. Hiç güzel fotoğraf çekilmiyor, yani maksimum selfie alırsınız. Ya fotoğraf çekilmiyor derken etrafın fotoğrafını çekebiliyorsunuz da siz kendiniz hani durup da beni böyle uzaktan bir fotoğrafımı çek deyince biraz patlıyor. Bu arada Bazilika'nın total yüksekliği bitince 172,5 metre.
olacakmış. Avrupa'nın en yüksek kilisesi olacakmış. Bunun bu kadar yükseklikte olmasının bir sebebi varmış. Gaudi ayarlamalarına göre bir tane yakınlarda dağ varmış. O dağın uzunluğundan bir tık daha kısaymış burası. Bunun sebebi de aslında Beşeri varlığın yapmış olduğu herhangi bir şey Tanrı'nın yarattığı hiçbir şeyin üstünde olamaz. anlamı çıkıyor. Evet. Değil mi? Böyle oluyor, öyle oluyormuş. Genel olarak biz sevdik yani. Ben çok sevdim, çok bayıldım. Gerçekten muhteşem. O kadar bazilika, kilise gezdik ama Bunun bir tarzı farklı yani. bunun tarzı çok farklı. Sagrada Familia'nın orada hemen bir fırına geldik. Şöyle bir tavuklu sandviç, bir tavuklu sandviç daha. 3 tane de mini croissant söyledik. Beyaz çikolatalı, sütlü çikolatalı ve fıstıklı. Bir ice americano ve bir kola. Totalde 20 euro tuttu. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así. Sagrada Familia'nın oradaki meşhur metroyu bulduk. Bu metroyu bulmak için 4 tarafını gezdik. Akım olan yerde yürüyen merdiven var. Biz birkaç tane yürüyen merdivene koyarak çekmeyi başardık ama sonra hemen polis geldi. O telefonu oraya bırakmak yasak normalde. Hani gelmek isteyen olursa direkt bu açıdaki metroyu bulabilir. Hola. Dos agua, por favor. Parköy'e geldik. Burayı aslında Sagrada Familia ile aynı gün almak mantıklı. Çünkü nispeten de olsa birbirine yakın, diğer merkezden çok uzak kalıyor ikisi de. Arka arkaya gezebilirsiniz. Önce Sagrada Familia, sonra buraya. Buradan V19 diye bir otobüse bindik. Direkt kapısının önünde indik neredeyse. Bayağı kolay oldu. Parköy aslında bir kent parkı. İlk Gaudi tarafından tasarlanmış. İlk başta aslında burası bir konut projesiymiş. Zengin aileler için olan evlerin park alanı gibi tasarlanmış. Fakat sonra konut projesi tutmayınca kent parkına çevrilmiş. Kent parkı dediğime bakmayın. Girişler biletli. Biletini ben kendi sitesinden aldım. Aynı zamanda uygulaması da var. Hangi sırayla gezeceğinizi gösteriyor bu uygulama. İçeride Gaudi'nin müze evi de var. Hayatının son yıllarında o evde yaşamış zaten. Orayı gezmek istiyorsanız ekstra bir bilet daha almanız gerekiyor. Veya onu kapsayan bir bilet almanız gerekiyor. Aynı zamanda UNESCO 1984'te burayı Dünya Mirası listesine eklemiş. Burası sabah saat 9.30'dan akşam 19.30'a kadar açık. Ona göre saatinizi ayarlayıp gelebilirsiniz. Şimdi uygulamadan bakalım ne taraftan başlayacağız. Abi Barcelona'yı seviyoruz ya. Muhteşem bir şehir gerçekten ya. Şu yapılara bakar mısın? Şu ana kadar gezdiğimiz hiçbir yerde böyle bir şey gördün mü? Ya girip çıktığımız her yerde hep farklı farklı şeyler var. Her yeri gerçekten bambaşka. Parkta daha yeni başlıyoruz bu arada. Düşün daha 2 dakikasını gördü ve aşık oldu parka. Evet. Senin de zaten ilk görüşte aşık olmadın mı? Only you. Çok güzel ya. Senden bahsediyordum. Buraya gelmeden kesinlikle yanınızda su bulundurun. Hatta soğuk su, buzlu su olsun ya. Biz buhar olduk. Bu arada kapısında satan yerler var ama bayağı çarpı 2'ye falan satıyorlar. Çok zorunda kalırsanız alabilirsiniz. Siz kendiniz 2 adet buzlu su getirin yeter.
farklı yerden çıktık. Normalde ben şey de düşünüyordum. Burada Tibidabo diye bir tane tepe var. Oraya da gitmek metroyla, kendine özel metro hattı var sanırım. 1 saat falan sürüyor. Ama şehrin içerisinden onu böyle gördük. O kadar uzakta gözüküyor ki o yüzden vazgeçtik. Buraya geldiğinizde nispeten yaklaşmış oluyorsunuz. O yüzden buranın devamına oraya gidilebilir. Yani ortam falan aşırı güzel gözüküyor ama şehrin ucu bayağı ucunda. Ve sanırım normal metro bileti de zon 1 aldığımız için biz orayı kapsamıyor sanırım. Ekstra bir biletle daha gitmek gerekiyor. Biz nedense sürekli kendimizi Plaça de Real'in içerisinde bulunuyoruz. Yani burasının atmosferi falan çok güzel. Yine buraya yemek yemeye, bir şeyler içmeye geldik. Bu alanda en yüksek yorumlanmış yere oturduk. 10.000 tane falan yorumu vardı. Puanları da iyiydi. İsmi La Galega. Patates bravası söyledik. Bu da acı soslu geliyor aslında. Ama ben çok acı sos sevmediğim için merak ettim ama tadını. Yanına ayrı olarak aldım. Bir de beyaz sangria söyledik. Kavalı sangria. Tadı aslında meyve suyu gibi. Bayağı güzel akıyor yani bu sıcakta. Bayağı lezzetli. Patates bravası deneyeyim. Patates bravası da bildiğin patates kızartması ama yanında işte bu sosu olunca bravo oluyor. İnşallah çok acı değildir ya. Şöyle minnak dolduruyorum. Yenebilecek acılıkta ki ben hiç acı yemiyorum. Ama lezzetli bayağı, sosu bayağı güzel. Kırmızı olanı da söyledik. Orijinali buymuş, kırmızıymış. Ama beyazı benim daha çok hoşuma gitti. Kırmızı da güzel. Bunu da sevdim. Beyazını da sevdim. Hepsi güzel. Amerika'nın meşhur hamburger zinciri olan Five Guys'a geldik. Buranın olayı aslında fıstıkları yanında, menünün yanında ikram olarak fıstık veriyorlar. Ve patatesleri de çok güzel. Ben daha önce Amerika'da yemiştim. Yani abartıldığı kadar iyi değil ama gayet iyi bir hamburger diyebiliriz. Ben bir tane milkshake aldım. Sezer de kola aldı. 2 tane de cheeseburger söyledik. 42 euro. Evet, bugünün de 1, 2, 3. Barcelona'da 3. günümüzün de sonuna geldik. Otelimize döndük. Otelimizin balkonunun olması ve balkonun muhteşem olması aslında buraya erken gelmemiz, yani güneş batmadan önce gelmemizin sebeplerinden bir tanesi. Bir de bugün çok yorulduk. Otelin bize ikramı olan şarapları aldık ve balkonumuza çıktık. Barcelona'daki son günümüzü plajda kapatmaya karar verdik. Buraya zaten yazın geliyorsanız bence bir gününüzü mutlaka plaj kısmına ayırabilirsiniz. En popüler plajına geldik şu an. La Barceloneta plajı. Buranın lokalleri sanırım kendi şemsiyelerini yanlarına getiriyorlar. Fakat biz Sezer'cim beyaz tenli olduğu için bir şemsiye kiraladık. Bütün gün boyu 20 euro. Ben normalde yolda yürürken bile direkt güneş ışınlarına maruz kalıyorum ve kızarıyorum ve yanıyorum. Yok, şu an gayet keyifli bence. Burada bir de üstünüzü değiştirmek için 4 tane tuvalet var. Kabinlerde de aynı zamanda üstünüzü değiştirebilirsiniz. Otelin oradan direkt V15 diye bir otobüse bindik. Bu Excentre bölgesinden. Direkt otobüse bindik. Hop buradaydık. Şehrin hemen böyle merkezinde böyle yarım saate ulaşabileceğiniz bir plaj olması bence çok güzel. Denizi fena değil, soğuk. Böyle biraz yürüdükten sonra derinleşiyor. Kıyısında balıklar da var. Güzel yani, görebiliyorsun suyun dibini birazcık da olsa. Bütün sahil hattı boyunca farklı beachler var. Bu en popüler olanıydı. Bütün turistler muhtemelen ilk başta buraya geliyor ve etrafta inanılmaz derecede mojito dağıtan, işte şemsiyeyle gezen, işte yer havlusuyla gezen. Masaj yapan. Bir tane abla işte diyor masaj diye geziyor. Biraz rahatsız edici çünkü her dakikada bir falan birileri şey diye bağırıyor, işte mojito, sangria. 2 tane pizzaya yaklaşık 20 küsür euro verdik. Yediğim en kötü pizzaydı. Sakın buradan almayın. Ben yemedim bile. Yani bayağı böyle hiçbir malzeme üzerinde durmuyordu. Altı da iyi pişmemişti. Bayağı kötüydü. Kaldı bayağı fazla. O yüzden aklınıza bulunsun. Oradan almayın. Barcelona Beach'ten devam ettiğimiz zaman farklı beachler de var burada. San Miguel Beach'in oradayız.
şurada muhtemelen göreceksiniz. Dünyanın en saçma yapısı var. Barcelona Olimpiyatları için inşa edilmiş. Geçerken bakıp devam edebilirsiniz. Şimdi gidip biraz paella yiyelim. Sahil kenarında çok güzel bir mekana geldik. Buranın Paella isimli çok güzel meşhur bir yemeğini tadacağız şimdi. İçerisinde pirinç veya bulgur pilavı, karidesi, midyesi, deniz mahsulleri mevcut. Paellalarımızı bitirdik. En klasik modelinden söylemiştik. Biraz deniz tadı varmış gibi hissettim ben ama o yüzden mesela tekrar gelmeyeyim, tekrar yemem muhtemelen ama lezzetliydi. Bir daha gelirsem ve denemek istersem tavuklusunu falan tercih edebilirim. İlk olarak burada bir paella'yı bir tane kocaman tavada getiriyorlar. O yüzden fiyatlara bir kişilik yazmışlar ama minimum 2 kişilik sipariş edebiliyorsun. Onu unutmayın. Yani tek kişi gelseniz de 2 kişilik fiyatı vermek zorundasın. Yorumlarım. Ama gayet lezzetliydi. Zaten açtım. 5 dakikada kaç tane midye, pilav, istiridye, artık karides ne varsa hepsini yedim 5 dakika içerisinde. Bir daha yer miyim? Yerim aslında ama çok aramam. Ama iyi ki yemişim. Merak da ediyordum aslında. Gayet lezzetliydi. Gün batımını izlemek için bir katamaran gezisi planladık. Şimdi bindik katamarana ve hareket etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda bu etkinliğe müzisyenler de dahil. Tam açıldığımızda müzisyenler de çıkacak ve bir şeyler çalacaklar. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi tekneyle açılmaya başladık. Ortam valla çok keyifli. Güneş batmak üzere. Yaklaşık bu tur 1,5 saat olacak. Sanırım son yarım saatinde güneş batıyor gibi olacak. Gayet keyifli. Arkadan çıtır bir müzik geliyor. Saksafon ve gitar var. Gayet keyifli. Sadece keşke üstüme kalın bir şeyler alsaymışım. Çünkü tekne hızlı hareket ettiği için biraz serin oldu. €5 6 tane churro, bir de böyle sıcak çikolata aldık. Şimdi banarak yiyoruz. Ben beğendim. Bayağı lezzetli. Deneyebilirsiniz. Churros'tan sonra karnımız doymadı. O yüzden kendimize McDonald's'ta bulduk. Sizlerin de bayağı karnı açtı. O yüzden bayağı bol bol söyledik. 2 tane hamburgeri yiyeceğim bende de. 3 Big Mac, bir tane paylaşımlık nugget, 3 tane patates, 3 tane içecek. Otelde €30 tuttu. Aşırı mutlu gözüküyorsun. Çok doğdu. Her güzel şeyin de bir sonu varmış. Şu an Barcelona'daki son saatlerimiz. Hiç dönmek istemiyorum ya. Kesinlikle ben de. Hatta diğer gideceğimiz yerleri iptal edip burada bile kalmak istiyorum yani. Yani buraya defalarca kez gelebilirim. Evet. Aşırı beğendim yani. Yani hiçbir gününüz boş geçmez. Asla sıkılmazsınız. Yani ben yiyemediğim şeyler var hala. Ne mesela? Bilmiyorum ama yiyemediğim şeyler var. Aşırı beğendik Barcelona'yı. Biz tam olarak 3,5 gün falan kaldık. Aslında 3,5 gün turistik olarak tam anlamıyla bütün böyle niş noktalara gitmeye yetti açıkçası. Temiz ve güvenli bu arada. Hani biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ne bize karşı ne de bir başkasına karşı herhangi bir şey görmedik. İlk geldiğimizde onlu bilet almıştık. Onlu bilet ucu ucuna yetti. Bazen hani yürümeyi tercih ettik. Dönüşlerde hep metroyu veya otobüsü kullandık. Katalonya merkezden aslında bu Havaşlar kalkıyor. Zaten orada inmiştik. Şimdi oraya gideceğiz. Gidiş dönüş bilet almıştık. Bu arada saatlerine baktım internetten. Bayağı sabah saatleri 5 dakikada bir, işte biraz geçtikten sonra 10 dakikada bir. Ayrobüsleri mi? Aynen. 12'den sonra da her 20 dakikada bir kalkıyor. Dikkat edin. 2 tane terminal varmış havalimanında, T1, T2. Uçağınız hangisinden kalkıyorsa biletinize bakın. Onun aerobüsüne binmeyi unutmayın. Şehir merkezinden havalimanına yarım saate gidiyor neredeyse. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.
Adios. Şimdilik hoşçakalın. Adios.